Merhaba. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün ilişkilerde yapılan hatalara devam etmek istiyorum. İlişkiler hepimiz için çok önemli ve gerçekten birçok hata yapıyoruz. Bilmiyorum, belki bu konuda birkaç tane daha video bile çekebilirim. İlk önce cinsellikten bahsetmek istiyorum. Cinsellik her önüne gelenle yaşanmaması gereken bir şey. Şimdi tek gecelik ilişkiler yaşayanlar var. Bunu özellikle gençler şimdi takılmak diyorlar. Bir ilişkileri düzgün olmadığı halde işte onunla takıldım, bununla takıldım falan. Burada tabii ki kimseyi yargılamıyoruz. Sizin bedeniniz, sizin hayatınız. Herkes istediği şekilde cinselliğini yaşamakta serbesttir. O sizin seçiminiz. Ama benim burada ikaz etmek istediğim çok önemli bir şey var. İlişkiye girdiğimiz kişinin enerjisi bize bulaşıyor. Bunu aklımızda tutmamız lazım. Bu yüzden seçici olmamız gerek. Sadece bunu hatırlatmak istiyorum. Hele o ilişkiye girdiğimiz kişi de her gün bir başkasıyla ilişkiye giren bir kişi ise o zaman benim enerjim alaca bulaca karma karışık bir hale gelebilir. İlişkiyle o kişiden enerjiyi aldığımı unutmamam lazım. Bunu lütfen aklınızın bir kenarında tutun. Başka bir ilişkide yaptığımız yanlış hep fedakarlık yapmak. İlişki bitmesin diye eğer bir taraf sürekli fedakarlık yapıyorsa bunda bir yanlışlık var demektir. Orada kendimize bakıp ben bu kadar da fedakar olmamalıyım, biraz da karşıdakinden almalıyım. Alma verme dengesinin bozmamaya özen göstermeliyim. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Bir başka yanlış, bir ilişkiyi bitirmek için bir başka ilişkiye tutulmak. Buna çok yapıyoruz. Buna hatta şimdilerde yara bandı diyorlar. E, Tam birinden ayrılırken bir başkasına tutunmak hiç doğru bir şey değil. Çünkü sağlıklı değil. O sırada siz diğer ilişkinin bitmesinin yasını, üzüntüsünü yaşamak için kendinize aslında izin vermemek için bunu yapıyorsunuz. Hayatıma yeni biri geldi, hemen işte ben bununla devam edeyim. Durun bakalım, burada yaşanmışlık var. Buradaki yaşanmışlığın sizin üzerinizde bıraktığı bir takım duygular var. Evet, bir ilişki bitti. Üzülmekten o kadar çok korkuyoruz ki kaçıyoruz bundan. Yani bir an evvel tamam, hani böyle çocuk gibi kulaklarımı takayım, la 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 la, hiçbir şey olmadı, acımadı falan yapardık ya çocukken. Aynı onun gibi, sanki bu ilişkinin bitmesi bende bir yara oluşturmamış gibi hop başka bir ilişkiye atlıyorum. Ama o zaman bu gelen kişiye de yazık. Ona da saygısızlık, ona da acımasızlık, ona da haksızlık. Dolayısıyla bir ilişkinin bitme aşamasında kendime bu ilişkinin yasını tutmak için izin vermek zorundayım. Bir süre yalnız kalmalıyım. Acımı yaşamalıyım. Evet, üzülmeliyim. Evet, çok güzel bir ilişkiydi ama bitti. Bitmesi gerekiyordu. Öyle ya da böyle hangi şartlar yüzünden olmadıysa bunu kabule geçmek zorundayım. Ve kendime bir süre, bu süreyi size bırakıyorum. Yani 3 gün olmasın tabii ki ama birkaç ay diyeyim en azından. Yalnız kalmak, kendini dinlemek, kendiyle zaman geçirmek için kendinize süre tanımanızı istiyorum. Bir başka yaptığımız yanlış, ilişkide manipüle etmek ya da edilmek. Bu da çok yapılan bir yanlış. Kişiler birbirlerine sürekli öyle yap, böyle yap, şunu şöyle yapmalısın şeklinde konuşuyorlar. Ve bu nedir? Aslında karşıdakinin özgürlüğüne, fikirlerine, kararlarına saygı duymamaktır. Bunu biz de yapmamaya dikkat etmemiz lazım ve karşımızdaki de bize bunu yaptığı zaman buna izin vermememiz lazım. Herkesin kendi seçimi, kendi kararları, kendi hayatı ve sağlıklı bir ilişki içinde bu kurala da dikkat etmek gerekiyor. Bir başka yapılan yanlış, evet, fazla sevmek. Sevginin fazlası mı olur diyeceksiniz ama oluyor. Hem de öyle çok oluyor ki çok kişiye anlatıyorum bunu. Ee, Şimdi bir sevgi alanı var her ilişkide, böyle düşünün. Şöyle kocaman bir daire varmış gibi düşünün burada. Ve bu sevgi alanının sağlıklı ilişkide siz o dairenin yarısına kadar sevip orada durmak zorundasınız. Ben çok seviyorum, ben tamamını seviyorum dediğiniz zaman öyle bir şey yapıyorsunuz ki o sevgi alanının hepsini siz doldurmuş oluyorsunuz. Bu sefer karşıdaki kişiye kendi sevip sevmediğini anlayacak alan bırakmamış oluyorsunuz. Bakın, o daireyi diyelim ki doldurdunuz sonuna kadar, onun sınırlarına kadar geldiniz ve bu sefer o kendi sınırında duruyor, bir adım bile atamıyor size doğru. Ve bu sefer sorgulamaya başlıyor. Acaba ben gerçekten seviyor muyum? Sevmiyorum, galiba bir şey hissetmiyorum demeye başlıyor. Halbuki yarıya kadar gelip orada durduğumuzda
ona da kendi sevgisini, kendisinin görme şansını veririz. Bu nedir? Aynı bir dans gibidir. Bir adım siz atacaksınız, bir adım karşıdaki atacak. Bunu hayat içinde yanlış yapıyoruz. Yani çok seviyorum, çok seviyorum. Her dakika üstündeyim, mınç mınç. İşte günde 25 tane mesaj atıyorum. Size yapıldığını düşünün. Hoşunuza gider mi? Yani birisi 30 tane mesaj atsa en sonunda artık o bakmazsınız bile ne yazdığına. Yani o yeter artık, şimdi ben şununla ilgileniyorum, şu arkadaşımla sohbet edeceğim ya da şu işim var. Bir şey, öyle değil mi? Hayatın içinde herkes bir şeyler yaşıyor. Yani sadece o ilişkiye, o kişiye kanalize olup kalamayız. Dolayısıyla onun özgürlüğüne de saygı duymak, ona biraz özgür alan bırakmak ve az sevmek diyorum ben buna. Yani kendinizi nasıl durduracaksınız onu bilmiyorum ama en azından, hatta bazen şaka yapıyorum. Sevgilinize mesaj atacağınıza bana atın diye. Gülüyorlar onlar da. Böyle bir şey değil ama yani her an onunla olmamalıyım. Aklım da öyle olmamalı zaten. Bu çok sağlıklı bir şey değil. Dolayısıyla fazla sevmek yerine bu daireyi hep aklınızda tutun. Sağlıklı olan budur. Ben o dairenin yarısını dolduracağım ve diğer yarısı için de ona izin vereceğim. O da beni sevsin, sevme alanı bulsun ve kendi sevgisinin farkına varsın. Bunu en güzel şöyle anlarsınız. Kişi ilişkilerde birisi biraz uzaklaştığında, bir seyahate gittiğinde, birkaç gün görüşülmediğinde o zaman özlenir. Aa işte sevgi daha sanki böyle frekansına daha bir artış olur. İşte gelse de bir sarılsam, bir görüşsek gibi duygular hissedersiniz. O zaman sevdiğinizi daha iyi anlarsınız. Bu aynı bu şekilde, aynı şehirde bile olsak karşıdakinin kendi sevgisini görmesine alan bırakmanız lazım. Bu yüzden bu fazla sevmek de ilişkide yapılan yanlışlardan bir tanesi. Başka birini daha anlatmak istiyorum. Kirli iletişim. Bu ilişkilerde evet yaptığımız büyük bir hata ve iletişimin de en kötü hali. Bu nedir? Duyguları, düşünceleri net ve tam olarak ifade etmemek. Dürüst ve net ifade ettiğimizde, yani zihnimizde kurgulayıp da yanlış kanılara varmak yerine soru sormak, gerçekte ne olduğunu öğrenmek bizi kirli iletişimden korur. Ama biz birçok yanlış yapıyoruz ilişkideki iletişim konusunda. Mesela söylemeden anlaşılmayı bekliyoruz. İşte bana hiç çiçek almıyor. Peki söylediniz mi? Hayır. Yani neyi gerçekten istediğinizi, neden hoşlandığınızı, taleplerinizi bildirmek zorundasınız karşıya. Ben her zaman şunu söylerim. Hiç kimse müneccim değil. Yani o kişi oturduğu yerden, ha işte şimdi de Ayşe'nin canı şunu istiyordur ya da bu akşam onu yemeğe çıkarmamı istiyordur. Bir çaya içmeye gidelim istiyordur. Bunu içinizde tutuyorsunuz. Mesela bana bir hediye alsa keşke ya da işte beni bir gezmeye götürse, hiç böyle şeyler yapmıyor, bana bir iltifat etse. Ay bu da söylenir mi Özlem Hanım diyeceksiniz, ama söyleyin. Söyleyin, çünkü karşıdaki gerçekten düşünemiyor olabilir. Ama bunu kızgınlıkla değil, bana hiçbir zaman çiçek almıyorsun, beni gezmeye götürmüyorsun gibi şeyler değil. Ben birlikte bunları yaptığımızda çok büyük keyif alıyorum. Daha sık yapmak isterim. Kendini güzel ifade etmek çok çok önemli. Ve bir de gene yanlış yaptığımız bir şey dolaylı söylemek. Yani özellikle kadınlar bunu çok yapıyorlar. Bir şeyleri ima etmeye çalışıyoruz başka bir şeylerin üzerinden. Ama inanın genelde hep kadınlara diye konuşuyorum. Çünkü benim danışan yüzdemin yani %95'i kadın. O yüzden kadınlarla çalışmaya alıştım ve kadınların yaptığı bir yanlış bu dolaylı söylemek. Erkek beyni çok daha düz çalışıyor. İnanın yani gerçekten ne söyledinizse onu anlıyor ve o dolaylı söyleyip de onun anlamasını beklemek bizim kadınların yaptığı çok büyük bir yanlış. Net olarak kendimi dürüst olarak tam olarak ne istiyorsam onu ifade etmeyi öğrenmek zorundayım. Bu benim için de güzel, ilişkim için de güzel. Öbür türlü beklentiye giriyorum. Kendi aklımdan bir sürü şey düşünüyorum. İşte onu yapsa, bunu yapsa, bak yapmadı, bak bir kere bile iltifat etmedi, saçımı bile fark etmedi. Ne oldu? Ben ilişki içinde kendimi üzdüm ama adamın bundan haberi bile yok. Yani bu ona da haksızlık, ilişkime de haksızlık ve burada sonuçta mutlu olamıyorum. Mutsuz oluyorum. Dolayısıyla bu dolaylı söylemekten de vazgeçelim istiyorum. E, Mükemmel olmaya çalışmak kadınların yaptığı en büyük yanlış. Çünkü
Erkekler mükemmel kadın istemiyorlar. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Siz mükemmel olduğunuzda erkeğin en çok hissetmek istediği şey bu kadının bana ihtiyacı var duygusudur. Onun için bir şey yapıyorum. Bu eril enerjiye keyif verir. Ben onun için bir şey yapıyorum. Herhangi bir şey olabilir. Bu yani size bir hediye almak, size bir bavulunuzu taşımak, eşyaları oradan oraya çekmek, küçücük şeyler de olabilir. İstediğiniz bir yerde bulunmayan kitabı size bulup getirmek, herhangi bir şey. Ve bunu yapmak onu iyi hissettirir. Ama siz mükemmel olduğunuzda ne yapıyorsunuz? Bu hissi onun elinden alıyorsunuz. Ve bakıyor, diyor ki bu kadının bana hiçbir şekilde ihtiyacı yok. O zaman sizden uzaklaşmaya başlıyor. Kendine ihtiyacı olan başka kadınlara doğru yönelmeye başlıyor. Dolayısıyla gerçekten mükemmel olmaya çalışmayın. Her şeyi halletmek zorunda değiliz. Zaten hayat yeteri kadar yorucu, yeteri kadar işimiz var. Yani bir de böyle bir çaba gösterip her şey mükemmel olsun, her işi de ben halledeyim çabasından kendimizi kurtarmamız gerekiyor. İlişkide yaptığımız yanlışlar bunlar. Daha da devam etmek istiyorum bu konuya sonrasında. Bugünlük bu kadar olsun. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.